Şimdi bunun consumer'ını oluşturmadan önce arkadaşlar Kafka detaya girelim. Yani bizim entegre edeceğimiz aslında temel core Spring Boot uygulamamızı oluşturmuş olduk. Burada da herhangi bir şey konuşmadık. Şurada yaptığımız 8 dakikada entegre edeceğimiz uygulamayı kaldırmak oldu. Şimdi biz şey yaptığımızda arkadaşlar şurada notlarıma bakayım. Kafka'yı indirmemiz gerekiyor öncesinde. Yani bunu istersek biz Drive'dan da Drive diyorum, Docker'dan da kurabiliriz. Yani varsa kolayınız olabilir. Docker'dan tercih edebilirsiniz. Olmayabilir. Yani herkeste Docker olmayabilir. Bir host verilip üst host üstünde kurulmuş olabilir. Yani Docker varsa ne hala çoğu kişi Docker'ı tercih ediyor da e, Docker kurulu olmayan engine'lerde sudan çıkmış balığa dönülebiliyor. O yüzden ben önce anlatacağım. Direkt full step by step Apache Kafka'nın kurulumunu bir göstereceğim. Kafka'nın sitesine gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan Download Kafka'da. Ben şu son sürümlere hiçbir zaman güvenmiyorum. Tercih meselesi. Şu 3.9.0'ın stabil çalıştığını biliyorum. Bununla çalıştım ben zamanında da. Testlerimde, şeylerimde, sample uygulamalarımda. Şuradaki 2.13 3.9.0 tar.gz'yi indirebilirsiniz arkadaşlar. Şu indikten sonra gidip konfigürasyonlarını içeride yapalım. Şu an tamamen Kafka konuşuyoruz. Spring Boot'tan da çıktık. Spring Boot ne yaptık? Spring Boot uygulamamızı ayağa kaldırdık. Empty bir endpoint ile hazırladık, bıraktık. Şimdi entegre etme noktası için Kafka'nın konfigürasyonlarını yapıyoruz aslında. Farklı bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Şuradan gelip mesela C'nin ben genelde şu dev altına atıyorum. Şuraya çıkaramadım. Şöyle yapayım. Şöyle çıkarayım. Şuna da Apache Kafka tutorial diyeyim. Sonrasında arkadaşlar geliyoruz. Bir command prompt açalım. Konfigürasyonları yaparken. Bu kenarda açık kalsın. Hemen şey yapmayalım, bir execute etmeyelim. Bin dizinine gideceğiz. Bin dizininde Kafka run class beti var arkadaşlar. Shell script'i de olabiliyor, fark etmez. Bunu tabii biz Windows olduğumuz için Windows özelinde yapsak daha iyi. Ama siz Linux Shell Script'e de dikkat edersiniz. Eğer Linux makine kullanıyorsunuz veya şu an arkada paralelde benimle beraber implement ediyorsanız. Ben Windows üzerinde çalıştığım için projem gereği Windows tarafını ayarlayacağım. Burada arkadaşlar bir şey var. Java Home var. Bu Java Home'u kendinize göre editlemeniz gerekiyor. Çünkü bu CLI kalkarken bu Java Home'u istiyor. Şunu bir bulalım yerini tekrar nerede olduğunu. Şuralarda bir yerlerde bir Java Home olacak. Heh, şurada süper. Buraya arkadaşlar kendi lokal Java e, daha doğrusu globalde kurulu Java client'ınıza göre override etmeniz gerekecek. Benim client'ım nerede bakalım. Geldim properties. Hatta direkt şuradan environment variables'a gidip check edelim. Ezbere yapmayalım hiçbir şeyi. Benim Java home'um arkadaşlar şuymuş. Ben bu value'yu alacağım ama alamadım. Tekrar gideyim. Şurada gelmedi. Environment variables diyeyim. İlla kopyalamak istiyordum. Kopyalatmadı. Çok sıkıntı değil arkadaşlar. CDevel OpenJDK 17'ymiş. Gelip bunu şuraya yazıyorum. Kopyalasam iyiydi. Şurada CM devel. Şöyle tabii ben de şu şekilde yazmam gerekiyor. Windows'ta bu slash'lar sıkıntı arkadaşlar. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. OpenJDK 17 idi. Bunun devamına direkt Java'nın bulunduğu dizini veriyoruz. 1000 Java altında bulunuyor Java siz de bildiğiniz gibi. Hem buna hem else vermekte fayda var arkadaşlar. Yani olur da şu Java Home setlidir bir şeydir. Daha doğrusu boşsa gitsin bunu alsın diyor yoksa bunu alsın diyor. Bir şeyleri gene karıştırabilir yani her ayağı sağlama almak lazım. İkisine geldim override ettim. Buradaki işim bitti arkadaşlar.
Sonrasında ikinci olarak ne yapıyorum? Yine konfigürasyonlarıma geliyorum Windows dizinde. Zookeeper'ı editlememiz lazım arkadaşlar. Zookeeper bu işin kerneli. Apache Kafka'nın bir standalone kalktığı bir host'u var arkadaşlar. Bir server var kendi içinde. 9092 portu. Bir de bu host'u yöneten, message queue stream'ini yöneten bir şey var. Kerneli var. Ona da Zookeeper deniyor. Bu ileride yaklaşık 6-7 ay sonra depreciate olacak. Farklı bir yapıya geçecek. Host üstünde bunu yönetmek istiyorlar. Apache Kafka releaser'ları diyeyim. Ama uzun bir süre daha gider. Yani depreciate olduktan sonra genelde bir 5 sene daha support'unu veriyorlar. Bizi bağlayan bir şey değil. Sadece ayağa kalkmasını sağlayan bir yapı olduğunu bilseniz yeterli. Orada herhangi bir şey yapmıyoruz yani Zookeeper'da. Sadece konfigürasyonunu yapmamız gerekecek. Config'e geliyorum. Zookeeper Properties var. Şu videomu şöyle sağlayayım. Zookeeper Properties'te burada arkadaşlar şu data directory var. Bu data directory'yi yine Apache Home, Apache Kafka Home olacak şekilde editleyelim. Yani bunlar tercih meselesi de genelde root'ta bırakmakta yarar var. Ben root'u tavsiye ederim. Permission'lara vesaire takılmamak için. Apache Kafka tutorial yaptık. Slash zookeeper olsun. Data directory'yi de ayarladık. Üçüncü adım arkadaşlar server properties ayarlayacağız. Artık Zookeeper kernelle bir işimiz kalmadı. Artık ayağa kaldırma noktasına geliyoruz yavaş yavaş. Server properties'te de log directory ayarlayacağız arkadaşlar. Yani bu crash oldu, bir şey oldu. Bu uygulama logları gibi düşünmeyin bu log directory'yi. Apache Kafka'nın kendi ayarlarında veya işte streaming'inde queue şişti, bir şey oldu, cluster çöktü, brokerlar patladı veya topikler aşağı indi. Onların loglarını bastı. Aslında bir nevi backward compatibility, fraud checking yapılan loglar gibi düşünebilirsiniz. Onun logu environment variable'ı da şurası logdirs. Bunu da yine ben aynı şekilde root olacak şekilde ayarlıyorum. Ne yapmıştık? Bunu da cdevel demiştik. Root'umuz Apache Kafka alt tutorial diye yapmıştık. İndirdikten sonra bunun altına da şeyini bozmayalım. İsmini bozmayalım. Kafka logs bırakalım. Bunu da setledikten sonra konfigürasyonda arkadaşlar işimiz bitiyor. Aslında buradan sonrasında start verebiliriz direkt. Geliyoruz. CMD açmıştık ya, kenarda duruyordu. Bir CMD'de root'a gidelim. Apache Kafka root'a gidelim. Neredeydi? cdevel Apache Kafka tutorial olarak setlemiştik. Burada arkadaşlar önce iki şey yapmamız lazım. Dedim ya bir Zookeeper kernel var. Bir de Apache Kafka server var. Önce Zookeeper'ı kaldırmamız lazım ki stream akışa izin versin. Bunun için şu Windows içindeki bet'e gitmemiz lazım. Dediğim gibi ben Windows kullanıyorum. Az önce söyledim. Shell script'le kullanılan Linux makinelerde veya Unix, Mac'te takılan arkadaşlar bunun direkt bin altındakini çalıştırsınlar. Eğer şu an uygulayan varsa. Ben Windows olduğum için Windows'un altındaki bet'e gitmem gerekiyor. Burada Zookeeper'a gidiyorum. Zookeeper Server Start button'ı çalıştıracağım. Neyle çalıştıracağım arkadaşlar? Config vermeyi unutmayın. Gittik override ettik ya Zookeeper'ı. Zookeeper'ın property'lerini al ve çalıştır demiştik. Neye kızdı bakalım. Windows Zookeeper Start. Çok uzun diyor. Bunu biraz kısaltalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu tutorial'ı gelip şöyle T yapayım. Yemesini bekliyorum. CMD'yi bir kapatayım. Şunu T yapayım. Şurada tekrardan bir CMD açayım. Bakalım yiyecek mi? Ne dedik? Bin Windows Zookeeper Server Start Bots
config zookeeper properties. Tamam, bu ayağa kalkacak, launch olacak arkadaşlar. Böyle ufak zımbırtılar var. Çok fazla uzun vermemek lazım name'leri, şeyleri. Name'in şeyine kızdı, input size'ına kızmıştı. Şu anda arkadaşlar başarılı kalktı. Gördüğünüz gibi infologlar ayakta. 2181 portunda Zookeeper kerneli kaldırdı. Bitti mi? Bitmedi. Geleceğiz. Bir de Apache Kafka'yı kaldıracağız ayağa. Bunu bir anda şurada dayayamadım. Neyse şöyle yapalım. Şunda da cdevel Apache Kafka T yapmıştık artık. Bunu unutmamamız gerekiyor. Unutursak baya bir şey karışır. Bin Windows diyoruz. Şimdi Kafka server'ı kaldıracağız arkadaşlar. Kafka server start bata git. Neyle kalk diyoruz bunu da? Bir de server properties override etmiştik arkadaşlar, hatırlarsanız. Git o server property ile kalk diyoruz. Zookeeper arkada ayakta. Gördüğünüz üzere herhangi bir orada bir işlem yapmadık. Burada gidip şu anda Apache Kafka'yı kaldırıyor. Evet, 90-92 portu. Kafka'nın default portu 90-92 arkadaşlar. Platform bağımsız. Siz bunu Node.js'te, Nest'te, Spring Boot'ta nerede yaparsanız yapın. Bilmiyorsanız ve size bir şey söylenmediyse genelde bir Kafka server 90-92'de launch durumdadır. Localhost'u oradan bağladığınızda queue'ya erişebileceğini çoğu zaman tabii topik elinizdeyse ya broker elinizdeyse görebileceksiniz. Bunlar şu anda bizde var. Şunları şöyle yan yana getirsem güzel olacaktı. Problem değil. Çok sıkıntı değil. Yani ikisinin kalktığını gördük. Tamam. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Biz aslında Apache Kafka'yı kurduk, konfigüre ettik, launch ettik. Şu anda ayakta bir broker, bir topikle, daha doğrusu bir broker, sıfır topikle bir hizmet sunan Apache Kafka message queue'muz var.